Muazzam İcatlar programından herkese merhabalar. Her bölümde olduğu gibi bugün de sizler için teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri uzmanlar eşliğinde inceleyip ekrana taşıyacağız. Bugün dünyamızın kuşkusuz en önemli ulaşım olanaklarından bir tanesine değineceğiz. Ama isterseniz detaylara girmeden önce bu konuyu çağrıştıran bir mekana gidelim. Günümüzde artık seyahate çıkmak rutin hale geldi. Bundan dolayı toplu taşımacılık dünya çapında gün be gün daha hızlı, daha konforlu ve her şeyden önemlisi daha güvenli hale geldi. Ve en yaygın toplu taşıma araçlarından bir tanesi de yüksek hızlı trenlerdir. Dünyada milyonlarca insan her gün özellikle şehirler arası seyahatlerde yüksek hızlı trenleri tercih ederler. Peki ama bunlar bizi nasıl bir şekilde A noktasından B noktasına götürürler? İşte bunun cevabını ilerleyen dakikalarda hep beraber öğreneceğiz. Ne zamanki buharlı lokomotif icat edildi, taşımacılık ve yolculuğun anlamı da değişti. İlk kez 1804 yılında imal edilen buharlı lokomotif, gelişerek günümüzde de bilinen biçimini aldı. İlk yolcu taşıyan buharlı lokomotif, 39 kilometrelik yolu saatte 20 kilometre hızla gitmişti. At sırtında gitmektense az konforlu olan bu trenlerle gitmek daha cazipti. Dünyanın ilk hızlı treni Japonya tarafından geliştirildi ve 1964'te Tokaido Shinkansen hattında ilk seferini gerçekleştirdi. Bu hızlı tren Tokyo-Nagoya, Kyoto-Osaka hattında 1964 yılında saatte 210 kilometre hız yaparak yeni bir yolculuğu dünya rekoru kırdı. Yolcusuz olarak da saatte 256 kilometreye ulaşabilmişti. Avrupa hızlı trenle 1965 yılının Ağustos ayında Münih'te gerçekleştirilen Uluslararası Ulaşım Fuarı'nda tanıştı. Alman Demiryolları'nın Class 103 adlı treni Münih ile Augsburg arası saatte 200 kilometre hızla toplam 347 sefer yaptı. Demiryolu sistemleri temel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar demiryolu trafiği ve altyapısıdır. Demiryolu trafiğinde örneğin lokomotifler, yolcu vagonları ve yük vagonları yer alır. Altyapı bölümü ise tüneller, raylar ve nakliye tesislerini içerir. Bütün işlemler bir kontrol sistemiyle yönetilir. Eskiden bunların hepsi mekanik olarak kontrol edilirdi. Bugün ise her şey bilgisayar sistemi üzerinden gerçekleşir. Acaba bir tren ne zaman hızlı tren kategorisine girer? Bir trenin hızlı tren kategorisine girebilmesi için en az 200 kilometre hızla gidebilmesi gerekiyor. Bu standart ilerleyen yıllarda daha da yükselecek, yani saatte en az 250 kilometre hız yapabilen trenler hızlı tren olarak nitelendirilecek. Hızlı trenlerin birçoğu üstünde yer alan hatlardan elektrik alarak çalışır. Hızlı trenlerin ray üzerinde saatte en az 200 kilometre hızla gidebilmelerinin nedeni ise ortalama 10.000 kW'lık itme gücüne sahip olmaları ve hafif maddelerden imal edilmelerinden kaynaklanır. Diğer nedense hat boyunca daha az titreşen özel rayların yerleştirilmiş olmasıdır. Hızlı tren hatları titreşimi azaltmak ve rayların arasındaki açılmaları engellemek için hat boyunca kaynak yapılmış raylardan oluşur. Bu sistem sayesinde üzerinden trenler kolayca saatte 200 kilometre veya daha hızlı bir şekilde geçebilirler.
Hatlar tasarımına göre farklılık gösterse de hızlı tren yollarındaki eğimler dünya çapında 5 kilometrelik bir yarıçapa sahiptir. Şu anda bulunduğum tren istasyonunda günde ortalama 350 bin kişi yolculuk yapar. Dolayısıyla bu gördüğünüz acele, bu telaş her saat ve her saniye yaşanır. Böylesi merkezi tren istasyonları dünyanın kalabalık şehirlerinde önemli ulaşım noktası olarak bilinir. Avrupa çapında yaklaşık 32 bin tren günde 2,75 milyon kilometre yol kat eder. Bu trenler nasıl güvenli şekilde ve zamanında hedeflerine ulaşır? Elbette ki hepsinin bir işletme merkezi tarafından tek tek takip ve kontrol edilmesi gerekiyor. Hızlı tren işletim sisteminin yazılımlarının hazırlandığı ve test edildiği merkezin bulunduğu Stuttgart'a bilgi edinmek için geldim. Bay Sterbak'tan ilk olarak tren işletim sisteminin nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Sonrasında test aşamasına geçeceğiz. Ama öncelikle geçmişte makinistlerin birbirlerine nasıl sinyal verdiklerini anlattı. Sinyalleşmenin ilk aşamalarında makinistler birbirlerine tahtadan bir çubuk verirdi ve çubuk kimdeyse o kişi raydan geçebilirdi. Rayların önünde trenin gelmesini ve tahtadan çubuğu geri getirmesi için beklenirdi. Bunlar sinyalleşmenin ilk adımlarıydı. Sonrasında mekanik anklaşma, röle tabanlı anklaşma ve günümüzde ise tam elektronik anklaşma tüm dünyada yaygınlaştı. Bay Sterbak, tren kontrol merkezlerinde kullanılan bilgisayarları göstererek turumuzu başlattı. Tren kontrol merkezleri nasıl çalışır? Bu merkezlerde sürekli trenlerin hareketleri takip edilir. Bilgisayar sistemleri trenlerin kalkış ve varış saatlerini, vaktinde hareket edip etmediklerini, kaç dakika geç kaldıklarını, hangi noktalarda yavaşladıklarını, neden geç kaldıklarını, geç kalmalarının bütün demiryolu işletmelerine hangi boyutta nasıl zararlar açtıklarını hesaplarlar. Kısacası bu bilgisayarlar bütün demiryolu sistemini kontrol ederler. Şu anda operatörlerin oturduğu yerde oturuyoruz ve çeşitli ekranlar önümüzde. Bunlara güvenlik ekranı denir. Önümüzde bulunan güvenlik ekranıyla anklaşman kontrol edilir. Anklaşmanın ne demek olduğunu açıklayacak olursak, bir istasyonla komşu istasyonlar arasındaki trafiği kontrol eden sistemdir. Başka bir deyişle anklaşman, demiryolları sistemi içerisinde belirli hatları güvenli bir şekilde ayarlamaktadır. Yani demiryollarında olan makasların pozisyonlarını kontrol eder ve bir trenin asla kırmızı ışıkta geçmemesini sağlamaktadır. Ayrıca rayların hangi kısımlarının meşgul olup olmadığını da kontrol eder. Yani bu bilgisayarlar güvenli ve akıcı bir trafiği sağlamak için her şeyi takip ederler. Bu yüzden de güvenli ekran adını taşırlar. Sol tarafımdaysa trafik yönetim sistemi yer almakta. Bu yönetim sistemi bütün bilgileri birleştirir. Bütün departmanlar trenlerin bulunduğu yerlerden hızına, tren personelinden araçların müsait olup olmadıklarına dek bütün bilgilerden haberdar olurlar. Ayrıca bu sistem farklı istasyonları da kontrol eder, hatta belirli peronların kapalı olup olmadıklarını veya ne kadar kapalı kalacaklarını da bilir. Olası bir sorunda operatörler anında müdahale eder ve gerekli işlemleri yaparlar. Bütün sistemi ekranda görebiliyoruz. Yani çizgiler, halkalar ve bir zaman çizgisi mevcut sanırım. Bu çizgilerin hepsi ne ifade ediyor? Evet, haklısınız. Yeşil olan çizgi gerçek zamanı gösterir. Bunun üstü geçmiş zaman,
Altı ise gelecek zamanı gösterir. Kısa olan çizgiler, trenlerin numaralarını ve tahmini hangilerinin geç kalacaklarını gösterir. Bunların altında eğer birer halka varsa, iki trenin aynı anda aynı yolu kullanmak istediklerini ve dolayısıyla çakışma olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Yani bu durumda operatöre çok iş düşüyor. Ya kendisi durumu düzeltir ya da sisteme bilgileri vererek çözüm yolu bulunması için talepte bulunur. Bay Schitterbach bana trafiğin sadece bilgisayarlar önünde kontrol edilmediğini söyledi. Bu gördüğümüz cihaz elektronik anklaşman sistemidir. Ekranda gördüğümüz sisteme bağlı bir şekilde çalışır, elektronik anklaşman sistemi genelde kontrol merkezlerinde veya tren istasyonlarında bulunur. Demiryolu sistemleri hakkında biraz önce bahsettiğimiz şeyleri en yüksek güvenlik gereksinimlerine göre takip eder ve bu sayede yolcular güvenli bir şekilde seyahat ederler. Aynı odada küçük çapta demiryolu sistemi de vardır. Burada hızlı tren teknolojisinin ve demiryolu operasyon sistemlerinin nasıl birbirine bağlı bir şekilde çalıştığı bir modelle gösterilir. Burada komple demiryolu sisteminin bir modeli vardır. Sinyal ışıklarından ray kontrolüne ve yön değiştirme noktalarına dek her şey mevcut. Bunların hepsi kablolarla biraz önce oturduğunuz operatör masasına bağlıdır. Böylece gerçek demiryolu sisteminin bir örneği oluşturulur. Yani burada gördüğümüz büyük bir sisteme uyarlanabilir mi? Aynen öyle. Birebir aynı sistemdir. Tabii ki gerçeğinde mevcut olan güvenlik seviyesine sahip değil. Ama aynı sistemin küçük halidir. Ayrıca raylara sabit bir şekilde yerleştirilen aks sayacı adında bir cihaz vardır. Bu cihazın sensörleriyle demiryolu üzerinde bir trenin geçişini algılar ve trenin yönünü tespit eder. Şimdi de elektronik transponder cihazından bahsedelim. Bu cihazın diğer bir ismi de balizdir ve otomatik tren koruma sisteminin bir parçası olarak demiryolu rayları arasına yerleştirilir. Bir trenin tam olarak yerini gösterir. Ayrıca bu sistem Avrupa'da da yaygın bir şekilde kullanılır. Şurada ortada baliz dediğimiz cihaz bulunur. Baliz, hat kenarı sinyalleşmenin yerini almaktadır. Bir tren balizin üzerinden geçtiğinde ondan gelen bilgileri alır. Bu bilgiler kabinde ekranda çıkar ve makinist bilgilendirilir. Ve böylece hat kenarı sinyalleşme sistemine gerek kalmaz. Bu teknolojiye ATCS denir. Avrupa Tren Kontrol Sistemi anlamına gelir. Bir bakıma demiryolu sektöründe başarılı bir hikayesi vardır. Tüm dünyada yaygınlaştı. Avrupa'da ve Türkiye'de de. Ankara-İstanbul hattında, aynı zamanda Çin ve Suudi Arabistan'da da yaygın. Şu an Avustralya ile de anlaşmalar yapılmakta. Bir bakıma demiryolu dünyasını fethediyor. Burada bir trenin simülatörü var. Bir makinistin nasıl bir ortamda, hangi arayüzlerle ve trende bulunan hangi birimlerle çalıştığını görürüz. Bunlarla bir trenin nasıl kullanıldığı canlandırılır. İtiraf etmeliyim ki şu anda gerçekten merak ediyorum. Bunu denememin bir yolu var mı? Ehliyetini yapma zamanı geldi derim. Harika. Ekranda hızı gösteren çizgiler var.
Yeşil çizgi gidilmesi gereken hızı, sarılarsa hız limitinin biraz aşıldığını gösterir. Çizgi kırmızıya gelirse eğer, hızın tehlikeli bir boyuta geldiği anlamına gelir. Örneğin makinist rahatsızlık geçirip bayılırsa, merkez de belirli bir süre ondan haber alamazsa, treni otomatikmen durdurarak ciddi bir kazanın olmasını engeller. Makinist belirli aralıklarla merkezle irtibatta kalarak her şeyin yolunda gittiğine dair bilgi vermek zorundadır. Makinist kontrol merkeziyle sürekli temas halinde kalır. Merkez ise demiryolu işaret kulesi ile irtibattadır. Demiryolu işaret kulesi hem merkeze hem de makiniste anklaşman hakkında, yani hangi hattın müsait olduğunu ve trenin o hatta ne kadar hızla gidebileceğine dair bilgiler verir. Bu kısacık eğitim esnasında makinistliğin dikkat ve sabır isteyen bir iş olduğunu anladım. Sadece bir seansı tamamlamama rağmen gayet başarılıydım diye düşünüyorum. Bay Schitterbach da başarımı fark etmiş olmalı ki bana fahri ehliyeti layık gördü. Şaka bir tarafa, bu merkezde yaşadıklarımı asla unutmayacağım. Hiç düşündünüz mü bir trenin birkaç dakika geç kalmasıyla neler olabileceğini? Tabii ilk etapta yolcuların varmak istedikleri yerlere geç kalacakları akla gelir. Acaba demiryolu trafiğindeki sistem içerisinde nelere yol açar? Genelde tek bir trenin gecikmesi bile zincirleme başka sorunları da beraberinde getirir. Çünkü her tren birbirine bağlı olarak demiryolu trafiği sisteminin bir parçasıdır. Yani bir tren gecikirse onun arkasında belirli bir mesafede bulunan trenin de yavaşlamasına sebep olur ve böylece o tren de geç kalır. Mesela otoyollarda bir araba diğerini istediği zaman geçebilir. Ama ki demiryollarında bunun mümkün olması için merkez tarafından ayrıntılı bir şekilde koordine edilmesi gerekir. Tren istasyonlarında trenler peronlara tek tek girerler. Her tren belirli bir perona girip yolcularını indirip veya yolcu alabilmesi için sırasını bekler. Önce gelmesi gereken tren geciktiği takdirde diğer trenler yine de sırayı bozmadan beklemek zorundadır. Bu belirli bir hatta gidecek olan bütün trenlerin gecikmeli gitmelerine neden olur. Peki ya tren gerektiğinden erken gelirse ne olur? Örneğin bir tren vaktinden daha erken belirli bir durağa ya da istasyona yaklaşırsa, önündeki trenin kalkışına kadar yavaş yavaş ilerlemelidir. Bu durumdan dolayı tren kısa aralıklarla frenlenmesi gerekir. Bu da trenin gerektiğinden fazla enerji tüketmesine neden olur. Tren seferlerinin neden her gün ve her saniye kontrol edildiği şimdi anlaşıldı. İstatistiklere göre demiryollarında kazaların en yaygın nedeni hemzemin geçitlerdir. Karayolu araçları uyarı işaretlerine uymadan tren yoluna çıkmaları kazaların birçoğuna sebep olur.
Bundan dolayı 140 kilometre hızı aşan hatlarda hemzemin geçidi bulunmaz. Şu da bir gerçek ki yüksek hızlı tren hatlarının altyapısı geleneksel hatlara nazaran çok daha yüksek kalite ve standartta inşa edilmektedir. Bu uluslararası geçerli olan bir standarttır. Bunun önemini daha iyi anlamak için bir örneği göz önüne getirelim. Uzmanların hesabına göre iki hızlı tren birbirlerinin yanından hızla geçtiklerinde aralarındaki hız farkı 600 kilometreye kadar çıkabilir. Bu durum hatlar arasındaki mesafenin çok geniş olmasını gerektirir. Düşünün, iki tren birbirine çok yakın geçtiği takdirde ilk karşılaştıklarında bir hava basıncına maruz kalırlar ve hemen akabinde de bu basınç ani düşüş gösterir, trenlerin yumuşak bir şekilde geçiş yapmalarını engeller. Bu basınç farklılıklarını ortadan kaldırmak için hızlı tren hatlarının arasındaki mesafenin normal hatlara göre daha da büyük bir şekilde inşa edilmesi gerekir. Bununla da bitmiyor tabii. Ayrıca yüksek hızlara varabilmek için hızlı tren hatlarında kullanılan kurp yarıçapları eski hatlara göre daha büyük olmalı. Demiryolu ulaşım sistemlerinin bir başka önemli kısmı ise sinyal tesislerinin operasyonlarıdır. Aynı yolda giden iki trenin yolları kesişmesin diye o yolda belirli cihazlar ve düğmelerin doğru şekilde kurulmaları gerek. Bunlar trenin bir yoldan diğerine geçme sinyali verilmeden önce hazır olması gerek. 19. yüzyılda bunlar insan kuvvetiyle ayarlanırdı. Ancak o günden bugüne teknoloji gelişti. Demiryolu trafik merkezlerinde kullanılan modern teknolojiyle trenlerin ve istasyonların çalışma sistemlerinden söz etmiştik. Biraz geçmişe gidelim ve eskiden anklaşman ve sinyalleşme nasıl gerçekleştiğini öğrenelim. Örnek bir demiryolu işaret kulesini görmeye geldim. Buranın yöneticisi Bay Bulman eskiden kullanılan sistemi bizlere gösterecek ve hatta o sistemi kullanmama birkaç dakikalığına bile olsa izin verecek. Merak ediyorum teknolojinin gelişmediği yıllarda bu sistem nasıl çalışırdı? ...1870'li yıllarda başlayan mekanik demiryolu sinyalleşme sistemi beden gücüne dayalıydı. Demiryolu işaret kulesi dedikleri yerlerde her trenin hareketi manuel bir şekilde demiryolu işaret memuru tarafından kontrol edilirdi. Bay Bulman'la burayı gezerken 1870'lerde bütün demiryolu kontrol merkezlerine bağlı olan tüm kuruluşların birbirleriyle buradan haberleştiklerini söyledi. Demiryolu işaret memuru çeşitli kolları, sinyalleri, noktaları, geçiş kapılarını hareket ettirirdi. Bunları teller ve çubuklarla gerçekleştirirdi. Demiryolu işaret memuru doğru kombinasyonlarla doğru anklaşmayı sağlardı ve böylece trenlerin aynı hatta birbirleriyle çakışmamalarını sağlardı. Demiryolu işaret memurları bütün trafiğin akışından sorumluydu. Makiniste ve diğer çalışanlara doğru talimatlar verirdi. O zamanlar kumanda kolları fonksiyonlarına göre iki renge, yani kırmızı ve mavi olarak ayrılırdı. Kırmızı olan sinyal vermek için, mavi olanlarsa tren yolu makaslarını koordine etmek içindi. Eskiden bu kontroller daha zor gerçekleşirmiş. İçeride o eski kolları indirip kaldırırken kendimi bir anda 1870'lerde hissettim. Şaka bir yana o yıllarda yaşayıp da bu işi yapmanın ne kadar zor ve karışık olduğunu fark ettim. Ama sanırım ilk denememe rağmen gayet de başarılı oldum. Ama şunu da belirtmem gerekiyor, iyi ki de teknoloji gelişti demeden kendimi alamıyorum.
Biraz da hızlı trenlerin avantajlarından bahsedelim. İlk etapta bu faydalardan doğamız yararlanır. Elektrik enerjisiyle çalışan bu muazzam icat sayesinde çevre kirliliği önemli ölçüde engellenmiştir. Bu nedenle birçok ülkede ulaştırma sektörü içinde hızla artan bir paya sahip olmaktadır. Hızlı trenler kullanım kolaylığı, emniyetli oluşu, fiyat avantajı ve hızlı olmasıyla hepimizin hayatını kolaylaştıran unsurlar taşıyor. Ne kadar kaliteli otoyollar olsa da hız limitlerinden dolayı seyahat etmek daha uzun saatler alabiliyor ama hızlı trenler hız limiti olmaksızın daha hızlı seyahat etme şansı sağlıyor. Hepimiz şunu biliyoruz ki ekonomik ve sosyal yaşamın en önemli unsurlarından biri ulaşımdır. Yani gerek ülke, gerekse şehirler arası boyutta pek çok faktörle yoğun bir etkileşim içinde bulunmakta. Güvenli, hızlı ve ekonomik olmasının yanı sıra şehirleşme ve sanayileşmenin getirdiği yoğun trafik ve çevre kirliliği gibi sorunların çözümü için de önemli bir muazzam icattır. Bugün modern demiryolu ulaşım sistemlerinin hem sektör hem de yolcular için ne kadar faydalı olduğunu öğrendik. Bu teknolojinin ilerleyen yıllarda daha da gelişeceği kesin. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.